Merhaba arkadaşlar. İnsanın evrimiyle ilgili kendi hikayemi anlatmaya devam ediyordum. Bildiğiniz gibi insanın evrimiyle ilgili olarak geçmişten bu yana eldeki bilimsel verilere uygun bir biçimde anlatılan hikayenin dönem dönem eldeki bilgilerin ve bulguların çapına ve hacmine göre değişebileceğinden dolayısıyla da genel olarak anlatılan evrim hikayesinden farklı bir hikaye anlatmak gerektiğinden söz etmiş ve bu konuda oldukça videolar çekmiştim. Şimdi bu videolarda esas olarak günümüzde en yaygın anlayış olarak büyük beyin hipotezine bağlı olarak geliştirilmiş olan büyük beyin fetişizmine karşı çıkmıştım bildiğiniz gibi. Büyük beyin fetişizmi esas olarak insanlaşma sürecini yaklaşık 1-1,5 milyon yıl önce ortaya çıkan Homo erectus'a bağlıyordu. Homo erectus'a bağlanmasının nedeni de Homo erectus'un beyin ağırlığının 900 bin gramı aşmış olmasıyla ilintiliydi. Esas olarak insanlaşma sürecinin Homo erectus'la başladığını, dolayısıyla insanı insan yapan temel özelliklerin büyük beyinler geliştikten sonra ortaya çıktığı söyleniyordu. Bildiğiniz gibi ben bu şemaya karşı çıkarak insanın evrimini anlamanın esas anahtarının büyük beyinlerin ortaya çıkmasından 2 veya 3 milyon yıl, bir yoruma göre de en azından 4 veya 5 milyon yıl öncesine gitmek gerektiğini, bu dönemlerde insanın ayağa kalkmasıyla başlayan sürecin iyi incelenmesi gerektiğini söylemiştim. Bunun nedeni de şuydu, insanı insan yapan temel özelliklerin esas olarak bu geçmiş karanlık dönemde, yani nelerin yaşandığını tam olarak bilmediğimiz dönemde yaşanmış olduğunu, dolayısıyla insanı insan yapan temel özelliklerin esas olarak insanın benzersiz toplumsallığında olduğunu, bu benzersiz toplumsallığın şifrelerini çözmeden insanın geliştirmiş olduğu bu özgün ve diğer hayvanlarda görülmeyen toplumsallık biçiminin ayrıntılarına hakim olmadan insanın evrimini kavrayamayacağımızı söylemiştim. Bu nedenle bakış açımızı bu karanlık dediğimiz döneme, yani büyük beyinlerin Homo erectus'un ortaya çıkmasından yaklaşık bir yoruma göre 2-3 milyon, bir yoruma göre 4-5 milyon yıl öncesine uzattık ve bu dönemi anlatmaya çalıştım. Bu dönemde insanların benzersiz, özgün, diğer hayvanlarda görülmeyen bir toplumsallık biçimi geliştirdiklerini, bunun dinamiklerinin neler olduğunu, bu toplumsallığın geliştirilmesine zorlayan seçilim baskılarının neler olduğunu, bu yönde atılmış olan adımları ve en önemli adaptasyonlardan bazılarını sırayla anlatmaya çalıştım. Yani babalığın ortaya çıkması, tek eşliliğin ortaya çıkması, nine dede adaptasyonun ortaya çıkması, bu türden uyarlanmaların insanlaşma sürecinin kilometre taşları olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Bu süreci başlatan, daha önce de sık sık vurguladığımız gibi, insanın ayağa kalkmasıydı. İnsanın ayağa kalkmasının ardından toplumsallaşmayı zorlayan koşulların ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar giderek diğer primatlarda görülenden daha kalıcı, daha güçlü, tek tek akraba kayırmacılığına ve soy birliğine bağlı olmayan, nispeten çok daha güçlü, kalıcı ve kapsamlı birlikler oluşturmaya başladılar. Doğal olarak bu birliklerin oluşturulması kendi içerisinde ahlaki bir takım ilkelerin, normların, bunlara dayalı belli kuralların gelişmiş olmasını gerektiriyordu ve bu noktada da ahlakın ortaya çıkmasını ve ahlakın nasıl uç verdiğini anlatmaya çalışmıştım. Fakat ahlakın ortaya çıkması bildiğiniz gibi esas olarak bireylerin davranışlarıyla, başkalarıyla ilişkileriyle, kültürel bazı alışkanlıklarla ve geleneklerle ilgili bir durum. Şimdi konuyu bu biçimiyle açıkladığım zaman
Bu videolar dizisi boyunca sık sık vurguladığım ve ağırlık verdiğim genetik, biyolojik, fizyolojik özelliklerin yaptığım vurguyla bu açıklama biçimi görünüşte çelişiyor gibi gözüküyor. Tabii bu sadece benim anlatımımla ilgili değil. Aynı sorunu Darwin de yaşamıştı. Darwin 1859 yılında Türlerin Kökeni kitabını yayınlayarak insanlık tarihinde önemli bir kırılmaya neden oldu. Çünkü Darwin'in Türlerin Kökenini yayınlamasıyla birlikte binlerce yıldır insanları meşgul eden canlılığın ne olup olmadığı, nereden geldiği, bu kadar farklı canlı türünün nasıl oluştukları bilmecesi çözüme kavuşmuştu. Ve dolayısıyla Darwin'in yaptığı bu açıklamayla birlikte geçmiş bütün düşünsel çabalar, düşünsel sistemler ve açıklamaların hepsi yeniden gözden geçirilmek durumundaydı. Artık canlılığın ve insanın ve gelişmeleri bilinmeyen, ne olduğu bilinmeyen güçlerce, örneğin ruh gibi, akıl gibi, işte bilinç gibi ne olduklarını kimsenin tam olarak açıklayamadığı ve nereden geldikleri bilinmeyen kavramlarla açıklama dönemi geçti. Darwin'le birlikte insanlığın ve canlılığın tarihi bilimsel temellerde açıklanılmaya başlandı. Kuşkusuz Darwin kendi çağının bilgi ufkuyla sınırlı olduğu için ayrıntılarda bazı hatalar yapmıştı. Belli konuları bilmiyordu. Fakat Darwin'in açtığı yolda gelişen bilimsel ilerlemeler Darwin'in ortaya koyduğu anlayışın temelde doğru olduğunu ve bunun yeni bilgilerle pekiştirilmesinin pekala mümkün olduğunu gösterdi. Şimdi Darwin'in karşısına çıkan engel şuydu. Darwin'e karşı çıkanların çoğu esas olarak insanın benzersizliğinden, insanın biricik canlı türü olduğundan, canlılar alemi içerisindeki ilerlemeci bir anlayışın sonunda olarak en zirveye konulması gereken bir canlı olduğundan bahseden bir anlayış vardı. Buna türcülük de diyebilirsiniz ya da insanı eşsizliğini savunmak da diyebilirsiniz. Darwin'in 1859 yılında yayınladığı Türlerin Kökeni kitabında Darwin esas olarak teorisini insana uygulamamıştı. Çünkü kendisine yönelik çok yoğun ve şiddetli tepkilerin olacağını bildiği için sakınımlı, yani ihtiyatlı davranma gereği hissetmişti. Nitekim bu konuda yanılmıyordu. Kitabı yayınlandıktan sonra Darwin'e yönelik sonu gelmez saldırılar başladı. Kuşkusuz bu saldırılarda Darwin'in yanında yer alan, onu savunmaya çalışan belli bilim insanları vardı. Fakat bu bilim insanlarının içinde bile çoğunluk aslında Darwin'in teorisini sonuna kadar götürüp ondan çıkan mantıklı sonuçları kabul etmekte zorlanıyorlardı. Yani bu insanlar bile, Darwin'in en yakınındaki insanlar bile insanın hayvanların basit bir devamı olduğunu, insanla hayvanlar arasında niceliksel bir fark bulunduğunu, yani niteliksel bir fark olmadığını, insanın da sıradan daha basit bir aşağı hayvan türünden evrimleşerek geldiğini düşünmeye yatkındılar. Ama zaten Darwin karşıtları bu konuda dolu dizgin Darwin'e saldırıyorlardı. Dolayısıyla Darwin kendi teorisinin mantıksal sonuçlarını insanın evrimine de uygulamak için İnsanın Türeyişi adında 1871 yılında yayınlanan bir kitap daha yayınlamak zorunda kaldı. Bu kitapta diğer canlı türlerinde olduğu gibi insanın da doğal evrimsel sürecin, doğal seçilimin bir sonucu olarak evrimleştiğini anlatmaya çalıştı. Burada Darwin'i en çok zorlayan noktalardan birisi biyolojik, fizyolojik yapısı bakımından insanın bir hayvan türü olduğunun anlatmak, örneklerle bunu kanıtlamak o kadar zor değildi. Fakat iş bilişsel süreçlere geldiği zaman, yani işte ahlakın, bilincin, insan dilinin, öz farkındalığın, vicdanın,
değişik üst bilişsel faaliyetlerin açıklanmasına geldiğinde Darwin de konuları anlatmakta o kadar başarılı olamıyordu. Çünkü bu konuda geçmiş binlerce yılda birikmiş o kadar yoğun önyargılar ve yerleşmiş kalıplar vardı ki bunları bir kalemde silerek insanın hayvandan basitçe evrimleşerek geldiğini, hayvanlarla insanlar arasında niteliksel bir fark olduğunu anlatmak çok zordu. Çünkü o dönemin yerleşik anlayışına göre hayvanlar özellikle Descartes döneminden kalan mekanik materyalizmin de etkisi altında ruhu olmayan otomatik makineler olarak görülüyordu. Ve dolayısıyla hayvanlara bilişsel faaliyet, düşünmek, yargıda bulunmak, ahlaki tepkilerde bulunmak, belli öz farkındalık geliştirmiş olduklarını kabul etmek, kendi varlıklarıyla ilgili belli sorgulamalar yaptığını falan söylemek insanlara inanılmaz ve neredeyse saçma görüşler olarak geliniyordu. Dolayısıyla Darwin bu zorluğun altından kalkabilmek için hayvanlardaki bilişsel yeteneklerin insanlardaki gelişmiş üst bilişsel yeteneklerin nüvelerini ve tohumlarını içerdiğini, dolayısıyla bunların evrimsel süreçte belli adaptasyonlardan geçerek doğal seçilimin işleyiş yasalarıyla insanda bugünkü biçimlerine geldiğini anlatmak zorundaydı. Ama Darwin bunu yaparken oldukça zorlandı ve bu zorlanmanın en önemli nedenlerinden birisi de fizyolojik evrimi anlatırken bireysel seçilime ve ona bağlı olarak cinsel seçilime bağlı olarak süreçleri açıklamasına karşın insanın üst bilişsel bazı faaliyetlerinin açıklanmasında bunun yetersiz olmasıydı. Yani bunu örneğin ahlak örneğinden şöyle anlatabiliriz. Şimdi bu zorluğu daha iyi kavrayabilmemiz için Darwin'in ortaya koyduğu evrim teorisinin türleşmeye getirdiği açıklamayı birkaç kelimeyle özetlemeye çalışayım. Bildiğiniz gibi evrim teorisi canlıların birbirlerinden türleşmelerini esas olarak şu üçlü mekanizmayla açıklıyordu. Birincisi belli bir popülasyonda, belli bir canlı popülasyonunda, yani belli bir canlı topluluğunda bireyler birbirlerinden farklı özelliklerle geliştirebilirler. Yani bazı bireyler diğerlerinden farklı özelliklere sahiptirler. Bu özellikler esas olarak belli mutasyonların sonucu olarak gündeme geldiğini biz bugün biliyoruz. Ama Darwin genetik biliminden haberi olmadığı için bu farklı özelliklerin nasıl geliştiğini ve farklı özellikteki bireylerin nasıl ortaya çıktıklarını bilmiyordu. Buna ilişkin bazı teoriler ve açıklamaları vardı. Fakat bunların yeterli olmadıklarını ve doğru olmadıklarını biz bugün biliyoruz. Ama sonuç olarak Darwin iyi bir gözlemci olarak belli popülasyonlarda farklı bireylerin ortaya çıktıklarını tespit ediyordu. Buna varyasyon, yani çeşitleme diyoruz. Şimdi bu farklı bireyler çevreleriyle etkileşime girdiklerinde, yani yaşam mücadelesi içerisinde besin kaynaklarına ulaşma, kendi varlıklarını sürdürebilme, av ve avcı olma ilişkileri bakımından kendilerini güvence altına almaya yönelik belli davranışlar içerisinde çevreyle etkileşime girdiklerinde sonuçta bazıları bu süreçten avantaj sağlıyorlar. Yani bu avantaj sağlama, bu sürece uyum gösterdikleri ve adaptasyona uğradıkları anlamına geliyordu. Ve dolayısıyla türleşmede ikinci basamak adaptasyon oluyordu. Üçüncü basamak ise bu adaptasyonların sonucu olarak çevreye uyumda başarılı olan ve kendi üreme başarısını artıran bireylerden oluşan topluluklar zaman içerisinde diğerlerine karşı üstünlük sağlıyorlar ve yeni özellikleri geliştirilmiş, adaptasyonlardan geçmiş bireylerin ağırlıkta olduğu farklı türler bu biçimde ortaya çıkıyordu. Yani Darwin'in evrim
teorisi esas olarak çeşitleme, varyasyonların oluşması, bu varyasyonlara bağlı olarak belli adaptasyonların gelişmesi ve bu adaptasyonların seçilime uğramaları ve başarılı olanların popülasyonda üstünlük sağlamalarıyla yeni türleşmelerin ortaya çıkması biçiminde gelişiyordu. Şimdi Darwin'in anlattığı bu doğal seçilime dayalı türleşme olgusu değişik bitkilerin, hayvanların, değişik canlıların türleşmeleriyle ilgili örnekler ve bulunan fosil kayıtlarla birlikte anlatılması o kadar zor bir şey değildi. Fakat iş insana gelince Darwin zorlanmaya başladı. Çünkü insanı insan yapan özellikler o dönemde esas olarak üst bilişsel faaliyetler olarak gözüküyordu. Yani sanatın, bilimin, bilincin, dilin, öz farkındalığın, vicdanın, bu tip özelliklerin insanı hayvanlardan ayırdığı söylendiği için Darwin de İnsanın Türeyişi kitabında esas olarak bunların doğal seçilimle nasıl gelişmiş olduklarını anlatmaya çalışmıştı. Bunu anlatabilmek için de kitabının koskoca oldukça uzun bir 3 bölümünde hayvanlardaki zihinsel yeteneklerin, yani bilişsel yetenek ve kapasitelerin insandaki üst bilişsel faaliyetlere nasıl dönüşmüş olabileceğini anlatmaya çalıştı ve buna ilişkin çok sayıda örnek ortaya koydu. Yani bu konuyu merak eden arkadaşlar Darwin'in İnsanın Türeyişi kitabını kolaylıkla bulup oradan ayrıntıları okuyabilir. Fakat Darwin bu süreci anlatırken insanın üst bilişsel faaliyetlerinin açıklanmasında bireysel ve cinsel seçilimin yetersiz kaldığını görerek grup seçilimi adını verdiği yeni bir mekanizmadan bahsetmek durumunda kaldı. Grup seçiliminin ne olduğunu ve Darwin'in buna dayalı olarak insanın üst bilişsel faaliyetlerinin doğal seçilimle nasıl geliştiğini anlattığını ahlak örneği üzerinden anlatmaya çalışacağım. Şimdi bildiğiniz gibi ahlak esas olarak belli bir topluluktaki bireylerin davranışları ve tepkileriyle ilgili kurallar bütünü. Ve esas olarak ama bu yönüyle bakıldığında ahlak esas olarak bireylerin belli hakları ve bu haklara karşılık düşen ödevleri yapmalarıyla ilgili yükümlülükleri sınırlayan, bu hak ve ödevlerle yaklaşım konusunda bireylere belli yükümlülükler yükleyen, buna karşılık onların belli haklarına sınırlar çizen, bu sınırlara diğerlerinin de uymalarını gerektiren bir kurallar bütünü. Dolayısıyla şimdi ahlakın ortaya çıkması aslında insanın ilk atalarının daha büyük toplumsal birlikler oluşturmadan önce onlarda geçerli olan kurallar, davranışlar bildiğimiz hayvanlarda geçerli olan kurallar ve davranışlardı. Daha önce hatırlayabileceğiniz gibi ahlakın gelişmesiyle ilgili bölümü anlatırken özellikle sokak köpekleri örneğinden somutlayarak hayvanlardaki adalet anlayışının esas olarak tek bir ilkeden oluştuğunu söylemiştik. O da neydi? Güçlü olan haklıdır. Yani hayvanlar dünyasında esas olarak son sözü söyleyen, ilişkileri belirleyen güçtür. Kuşkusuz bu güç bazı durumlarda farklı özelliklerin gündeme gelmesiyle, yani grupsal dayanışmayla, farklı tepkilerle bu güce sınır çekildiği ve bunun engellendiği durumlar oluyor ama esas olarak hayvanlarda bugün bizim bildiğimiz anlamda adalet duygusu ve adalete ilişkin gelişmiş kavramlar ve uygulamalar yok. Ama şimdi ahlakın uygulanması konusuna devam edersek, diyelim insanın ilk ataları insanlaşmadan önceki dönemin alışkanlık ve davranışlarıyla hayatlarını sürdürdükleri dönemde yavaş yavaş
büyük birlikler oluşturmaya başladıklarında bu büyük birliklerin çimentosu olarak ahlakın geliştiğinden söz etmiştik. Fakat ahlaki özelliklerin gelişmesi aslında şöyle bir sıkıntıya yol açıyor. Bildiğiniz gibi ahlak esas olarak biraz önce de anlatmaya çalıştığım gibi hak ve ödevlerle ve yükümlülüklerle ilgili bir şeydir. Dolayısıyla ahlaki ilkelerin yerleşmiş olması ahlaki eylemlerin esas olarak sonuçlarının ortaya çıkması bireysel seçilimde olduğu gibi doğrudan ve hızlı biçimde gündeme gelmiyor. Yani ne demek istiyorum? Şöyle düşünün. Ahlaki eylemlerde esas olarak ahlaki eylemleri yürütenlerden çok ahlaki eylemleri maruz kalanlar onun sonuçlarından yararlanırlar. Yani örneğin siz çok güçlü olabilirsin fakat belli bir ahlak duygun, belli bir vicdanın gelişmişse bu gücünü istismar etmezsin. Karşındakilerinin haklarına saygı gösterirsin. Onlara da hakları ölçüsünde onlara adaletli davranmaya çalışırsın. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Ahlaklı olmak, ahlakın ilkelerine uygun davranmak kısa vadede o ahlaki ilkelere ve kurallara uyan bireylere fazla bir yarar sağlamayabiliyor. Nitekim biz değişik edebi sanatlarda yani romanlarda, filmlerde, destanlarda, mitolojilerde buna ilişkin değişik örnekler görürüz. Ne görürüz? Özellikle toplumlarda kalıcı iz bırakan büyük kahramanların, işte mitolojik kahramanların efsaneleri de başrol oynayan kahramanlar genellikle kendilerini topluluklarına adamış, topluluklarının gelişmesi ve refahı için fedakarca birçok eylemlerde bulunmuşlardır. Ve bu kahramanların birçoğu bu eylemlerin sonucu olarak hayatlarını kaybetmişlerdir. Bunun sayısız örneği vardır. Hepinizin bildiği örnekleri burada sıralamama gerek yok. Peki o zaman burada ne olmuş oluyor? Diyelim ahlaklı bireyler topluluk içerisinde topluluğun esenliği bakımından diğer bireylere karşı yükümlülüklerini yerine getirerek adil davranıyorlar. Fakat o topluluk içerisinde buna uymayanlar, yani ahlakın gerektirdiği özelliklere uymayanlar, diyelim beleşçiler, diyelim benciller, kendi çıkarını her şeyin ötesinde, her şeyin önüne çıkartanlar ve sürekli olarak kendi çıkarları doğrultusunda davranışta bulunanlar bir yanda, ahlaklı davrananlar bir yanda. Ama toplumun bütününe baktığımız zaman bu bencil ve kendi çıkarını her şeyin önünde tutanlar ahlaki davrananların karşısında bir üstünlük sağlamış oluyorlar. Yani şöyle, onlar kendi üreme başarılarını artırmak için, kendi çıkarlarını korumak için kendileri hiçbir tehlikeye, hiçbir sıkıntıya girmeden toplumun sağlamış olduğu bir takım olanaklardan toplumdaki ahlaklı bireylerin iyi niyetinden yararlanarak yaşamını sürdürürken ahlaklı olarak davranan bireyler kendi soylarının devamı için gerekli olan özeni ve dikkati gösteremedikleri için topluluk için çalıştıkları ve topluluğu ve başkalarını gözettikleri, fedakarlıkta bulundukları için üreme başarılarını düşürmüş oluyorlar. Ve burada o zaman doğal seçilim ahlaki özelliklerin doğal seçilim süreci içerisinde seçilmelerini açıklamakta başarısız oluyor. Yani normal herhangi bir toplum düşünelim. Bu toplumda ahlak diye bir şey yok. Fakat zaman içerisinde ahlaki bireyler ortaya çıkmaya başladı. Bu ahlaki bireyler topluluk için fedakarlıkta bulunuyorlar. Ama bir kısım insanlar hiçbir fedakarlıkta bulunmuyorlar. Tam tersine toplumda ahlaki fedakarlıkta bulunanların sağladığı olanaklardan yararlanıyorlar. Sonuçta ne oldu? Ahlaka bağlı olarak ahlaki davranmaya çalışanlar kendi soylarının devamı için gerekli üreme başarısını gösteremezler. Çünkü bunlar fedakarlıkta bulunduklarına göre sık sık ölüyorlar, bir takım zararlara uğruyorlar ama diğerleri hiçbir şekilde bu şekilde olmuyor. O zaman ne oluyor? Süreç içerisinde eğer doğal seçilim işlemiş olsa doğal seçilim bu ahlaki
davranışlara bağlı olarak davranan bireylerin başarısız olmalarını, çünkü onlar üreme başarısında diğerlerine göre de geride kalıyorlar ve diğerlerinin, yani bencil bireylerin çoğalmalarının önünü açmış olacaktı. İşte bu ikilemi, bu çıkmazı gördüğü için Darwin grup seçilimi kavramını ortaya attı. Şimdi grup seçilimi kavramı tek tek bireylerin ahlaki davranışlarda bulunarak kendi üreme başarılarını artırma yönünde bir gelişme sağlamamış olmalarına rağmen bir bütün olarak topluluğun içerisinde ahlaki bireylerin, ahlaki kurallara uyan bireylerin sayılarının artmasının o topluluğun bir bütün olarak evrimleşmesinde bir avantaj sağlayacağını ve dolayısıyla ahlakın gelişmesiyle topluluk içerisindeki ahlaki bireylerin gelişmiş olmaları ve sayılarının artmasının o topluluğun diğer topluluklar nezdinde daha üstün ve başarılı olması sonucuna yol açabileceğini, dolayısıyla burada tek tek bireyler üzerinden işleyen bir doğal seçilim süreci değil, ahlaki bireylerden oluşan grupların diğer bencil bireylerden oluşan gruplara karşı üstünlük sağladığı bir grup seçilimi sürecinin olduğundan söz ediliyor. Ve dolayısıyla Darwin insanın evrimleşmesinde bireysel seçilimin söz konusu olduğunu, yani örneğin diyelim işte ayağa kalkmayla doğumda çocukların beyinlerinin gelişmesiyle ya da belli fiziksel özelliklerle ilgili olarak insanın bir dizi bireysel adaptasyonlardan geçerek insan türünün geliştiğine elbette söylüyordu. Biyolojik, fizyolojik yapı bakımından bireysel seçilimin iş başında olduğu doğruydu. Fakat insanın bir tür olarak evrimleşmesi yalnızca bunlara dayalı bir doğal seçilim süreciyle gerçekleşmedi. İnsanın türleşmesi aynı zamanda insan topluluklarının diğer topluluklara üstünlük sağlayabilecek belli özellikler geliştirmesiyle kendini geliştirdi. Şimdi bu insan topluluklarını diğer topluluklardan daha üstün kılan özellikler nelerdi? İşte bunların bir örneği olarak ahlak örneğini verdim. Aynı şekilde aynı mantıkla hareket ederek sanatın ortaya çıkması, bilişsel faaliyetlerin gelişmesi, dilin ortaya çıkması, dilin ortaya çıkmasına bağlı olarak diğer bilişsel yeteneklerin gelişmesi de bu yetenekleri, bu faaliyetleri geliştiren insan topluluklarının bunlardan yoksun ya da bu konularda yetersiz topluluklara karşı üstünlük sağladıklarını, yani onlar varlıklarını sürdürebilirsen bunlardan yoksun olan, yani konuşmada, insan dilinden, sanattan, bilinçten, bir takım üst bilişsel faaliyetlerden yoksun insanımsı toplulukların süreç içerisinde elendiklerini ve soylarının tükendiğini anlatmış oluyordu. İnsanın evrimleşmesini esas olarak insan beyninin 1000 gramın üzerine çıktığı Homo erectus'la birlikte başlatmanın doğru olmadığını ve geçmiş karanlık döneme giderek bu dönemde geliştirilen toplumsal birliklerin ve bu toplumsal birlikleri oluşturan değişik adaptasyonların incelenmesi gerektiğini söylemiş. İnsanın ilk atalarının geliştirdikleri üst bilişsel faaliyetlerin ne kadar önemli olduğunu bu örnekten de anlamış oluyoruz. Kuşkusuz insanın evrimleşmesinde insanların belli davranışlarının ve bu davranışlara bağlı olarak değişik içgüdülerinin geliştirilmiş olmasının ne kadar önemli olduğunu daha önceki videolarda yeri geldiğinde ele almıştık. Yakın bir dönemde çektiğim Baldwin etkisi ve Lamarckçılıkla ilgili videoda da anlattığımız gibi insanın davranışlarının, insanın kültürel özelliklerinin ve bu davranışlara bağlı olarak geliştirdiği bir takım tepkilerin insanın kendi evrimleşmesi açısından sağladığı önemden
bu videoda söz etmiştim. Baldwin etkisi bu konuyla ilgili olarak sözü edilmesi gereken tek örnek değildi. Çünkü insan davranışlarının genlerle ilişkisine de bakmak gerekiyor. Aslında yeri gelmişken bu konuyu da burada biraz irdelememiz gerekiyor. Çünkü günümüzde özellikle genetik mühendislikte sağlanan olağanüstü başarıların ardından genler konusu olağanüstü abartılmaya başlandı. Kuşkusuz bu abartılmada medyanın, değişik basın organlarının, yani görsel ve yazılı basındaki bir takım mecraların bu konuyu alabildiğince abartarak sunmaları ve böylelikle insanlarda yanlış bir algıya neden olduklarını unutmamak gerekiyor. Tıpkı yapay zeka ile ilgili gelişmelerde olduğu gibi hemen hemen ona eş bir biçimde genler konusunda da bu yazılı ve görsel medya ve buna bağlı olarak onlarla birlikte çalışan bazı araştırmacılar, bazı yazarlar bu konuda olağanüstü bir çaba harcıyorlar. Yani yapay zeka ile ilgili videolarda anlatmaya çalıştığım gibi bu konuda estirilen olağanüstü mucizelerin yakında bizi beklediği, çok yakında her şeyin farklı olacağı, insanları geride bırakan robotların ve genel yapay zekanın gündeme geleceği ve artık her şeyin çok farklı olacağı, sürekli olarak bu konuda kamuoyunu meşgul eden ve insanların dikkatini çeken yayınlar yapılıyor. Şimdi yapay zeka ile ilgili olarak estirilen bu dalganın, bu hayallerin, bu olağanüstü mucizelerin bir benzeri genler konusunda da yapılıyor. Yani gün geçmiyor ki her böyle olağanüstü bilim insanlarının, genetik mühendislerinin yaptıkları olağanüstü bir buluş, olağanüstü bir gelişme medyada yer almasın. Örneğin daha birkaç gün önce genetikçilerin buzul devrinin devasa hayvanları, mamutların tüylerine benzeyen tüyleri üretmek için işbaşı yaptıkları ve sonuçta mamut tüylerinin benzerini, mamut tüylerini oluşturan genlerin farelere aktararak tüylü fareler yarattıklarını, böylelikle yakın bir süreçte bilim insanlarının, genetikçilerin mamutları yaşama döndüreceklerini söylüyorlar. Yani buna benzer sayısız başka kehanet ve öngörü var. Yani yakın bir gelecekte insanlık bütün genlerin nasıl işlediklerini, hangi gene, hangi özelliğin, hangi genden nasıl faydalanarak farklı bireylerdeki özellikleri nasıl geliştirebileceğini, belli hastalıkların nasıl yok edilebileceğini, belli ve böylece olağanüstü neredeyse biyomekanik canlıların nasıl yaratılabileceğine ilişkin hikayelerle dolu. Dolayısıyla bu genetik gen konusunu biraz irdelememiz gerekiyor. 10 yıllarca önce Amerikan Başkanı Bill Clinton ile İngiltere Başbakanı Tony Blair birlikte insan genomu projesini açıklamışlardı. Ve bu insan genomu projesi açıklandığında buraya milyonlarca dolarlık yatırım yapılmıştı. Ve bunun insanlık için yeni bir dönüm noktası olduğu ve bu insan genomunun ortaya konulmasıyla birlikte her şeyin değişeceği söylenmişti. Başlangıçta insanlarda yaklaşık 100 bine yakın gen olduğu söyleniyordu. Daha sonra bu insan genomu projesi yürütüldü. Çalışmalar yıllarca, 10 yıllarca devam etti. Ve bugün gelinen noktada insanlarda esas olarak 20-22 bin arası gen olduğu ortaya çıktı. Bilim dünyası konuyu araştırdıkça, araştırma teknikleri geliştikçe bu genler konusunda estirilen hurafelerin ve genlerin
genlerle yapılabilecek olağanüstü işlerin hiç de öyle göründüğü kadar kolay olmadığı yavaş yavaş ortaya çıktı. Kuşkusuz genlerle ilgili bu hurafelerin ve efsanelerin, hayallerin, ütopik fantezilerin ortaya çıkmasında bazı bilim insanlarının da istemeden de olsa buna katkı yaptıklarını söylemeden geçmemek gerekiyor. Örneğin adını mutlaka duymuş olabilirsiniz. Gen bencildir diye bir kitap var ve bu kitabın yazarı Richard Dawkins oldukça önemli bir biyolog. Çok sayıda başarılı bilimsel çalışmaları, kitapları, yayınları var. Fakat Dawkins ve onun gibi düşünenlerin ortaya koydukları teoriye biraz yakından baktığımızda karşımıza inanılmaz bir anlayış çıkıyor. Bu anlayışa göre genler öylesine olağanüstü bir varlıklar ki insanlar, hayvanlar, bitkiler, bütün her şey bu genlerin hizmetinde. Bu genlerin hayata geçmesi için işlev gören dışsal kabuklar biçiminde ortaya konuluyorlar. Bildiğiniz gibi genler insan hücresinin çekirdeğindeki kromozomların üzerinde yer alan yapılar. Dolayısıyla genlere bu kadar büyük bir rol biçmek, kromozomların parçası oldukları hücrelerin oluşturduğu organları, yapıları ve buna bağlı olarak bireyleri, popülasyonları, kısacası yani insan türünü, insan topluluklarını, ülkeleri, her şeyi genlerin varlığına, genlerin hayatta kalmalarını ve devamını sağlamak için elverişli ortamlar olmalarına bağlıyor. Ve dolayısıyla bütün süreci genlere ve genlerin sağ kalımına bağlamak aslında genlere olduklarının ötesinde büyük bir önem bahşetmenin önünü açmış oluyor. Şimdi bu açılan yoldan giren gen tacirleri diyebileceğim kişiler de ne yapıyorlar? Genler sayesinde genlerle birlikte insanlığın her şeyi değiştirebileceğini, her hastalığı altından kalkabileceklerini, her istedikleri türde canlıyı yaratabileceklerini söylüyorlar. Oysa ki genlerle ilgili olarak bilimsel gerçekler hiç de böyle bir tabloya uymuyor. Davranışlarla genler arasındaki ilişkilere baktığımız zaman yani genlerin varlığı, evet, davranışların kökeninde genler bulunabilir fakat her bir genin belli davranışa yol açması otomatik ve düz bir çizgide gelişmez. Çünkü insani hiçbir özellik tek bir gen tarafından belirlenmiyor. Yani insandaki diyelim genlerin %98'e yakını çoklu genler ve çoklu işlevlerle yürütülüyor. Yani bu ne demek? Yani diyelim sizin belli bir özelliğinizi belirleyen sadece tek bir gen yok. O özelliği belirleyen onlarca gen oluyor. Bu onlarca genin özellikleri hep birlikte etkide bulunuyorlar. Fakat bu etkide bulunma otomatikman o genlerdeki yazılı şifrenin hayata geçmesi biçiminde olmuyor. Bu sefer de işin içine başka mekanizmalar giriyor. Örneğin epigenetik süreçler giriyor. Şimdi bu dediklerimi belki biraz size karışık gelmiş olabilir. Basit bir örnekle açıklamaya çalışayım. Bildiğiniz gibi tek yumurta ikizleri vardır. Bu görmüşsünüzdür mutlaka. Tek yumurta ikizleri birbirlerinin tıpatıp aynılardır. Yani birbirinin klonu gibidirler. Göz renginden, saç rengine, davranışlarından her şeyleri birbirlerine aynıdır. Yani seslerinin kalınlığı bile aynıdır. Bu da normaldir. Neden? Çünkü adı üstünde tek yumurta ikizi, ikisinin DNA'ları aynı. Yani aynı DNA'ya sahipler. Aynı bölünmüş hücrenin ikiye bölünmesiyle ortaya çıktıkları için bütün her şeyleri aynı. Yani yazılım olarak DNA'larındaki genetik alfabenin bütün satırları, bütün harfleri aynı. Ama güncel
şeylerden de çok güncel gelişmelerden de çok iyi bileceğiniz gibi tek yumurta ikizleri bile birbirinden tamamen bağımsız iki insandır. Zevkleri, davranışları, duyguları, tepkileri, her şeyleri farklıdır. Yani birisi beyazken diğeri siyah denebilecek özellikler geliştirmişlerdir. Peki bunun nedeni nedir? Çünkü DNA'larında yazılı olan aynı alfabe birebir aynı bireylerin ortaya çıkmasına neden olmaz. O alfabenin hayata geçirilmesi dış koşullar tarafından büyük ölçüde değiştirilir. Bunu örneğin bir aşçılık örneğiyle vereyim. Örneğin bazı aşçılar yemek tarifi yaparlar. Çok güzel. Siz de not alırsınız. Onun verdiği yemek tarifindeki bütün malzemeleri alırsınız. Bütün malzemeleri onun söylediği oranlarda katarsınız. Ama örneğin ortaya çıkan sonuç bambaşka olur. Neden? Çünkü siz örneğin diyelim onun söylediği diyelim işte şu malzemeleri birbirine karıştırın, biraz çırpın der. Siz o çırpmayı onun yapılması gerektiği biçimde yapmayabilirsiniz. Çırpmayı düzgün yapmadınız. Sonra birazcık ısıtın, soteleyin der. Örneğin işte kısık ateşte şu kadar yapın. Ama onun biraz soteleyin ya da işte kısık ateşte yapın dediğini siz olması gereken ısının altında ya da üstünde yapabilirsiniz. O zaman ne oldu? Çırpmayı doğru yapamadınız. Isıyı yeterince onun olması gerektiği ölçüde yapamadınız. Bu sefer ne olur? Tarifiniz tutmaz. Örneğin yoğurt mayalayanlar bunu çok iyi bilirler. Diyelim yoğurdu mayalamak için sütü kaynatırsınız. Süt belli bir ısıya gelir. Ondan sonra tarifte anneleriniz şöyle söylerler. Parmağını sütün içerisine sok. 20'ye kadar say. Eğer parmağın tutabiliyorsan tamam uygundur. O zaman mayayı atabilirsin derler. Aslında onu söylemek istedikleri yaklaşık 70 derece ısıya gel demektir. Ama sen yoğurt mayasını 65 derecede ya da 74 derecede süte mayayı katarsan ne olur? Yoğurt tutmaz. Yani bunun gibi kısacası genlerin işleyişi otomatikman kendini ortaya koyan bir özellik değil. Bunu sağlayan çok değişik mekanizmalar var. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, bütün insanların DNA'ları birbirinin aynısıdır. Yani ayrıntılarda öyle büyük farklar, anlamlı şeyler falan yoktur. Ama aynı DNA bu kadar farklı insanların gelişmesine neden oluyor. Peki bunu sağlayan mekanizmalar nelerdir? Bildiğiniz gibi ben biyolog olmadığım için biyolojinin ayrıntı konularına girmiyorum. Ama konuyu merak eden arkadaşlara bazı ipuçlarından söz edebilirim. Yani örneğin genlerin kendilerini açığa vurmaları ve belli bireylerde belli özellikleri geliştirmeleri için değişik mekanizmalar vardır. Örneğin epigenetik mekanizmalardan söz ediyoruz. Epigenetik mekanizmalar ne demektir? Gendeki yazılımın hangi noktada başlayacağı, hangi noktada duracağı, belli işlemlerin nasıl yapılacağı bu genetik açma kapama düğmelerine bağlıdır ve bunları belirleyen çevresel koşullar vardır. Yani tek tek bireylerin soludukları hava, yedikleri, içtikleri, nesneler, maruz kaldıkları patojenler, değişik mikroorganizmalarla bağ kurmaları, bütün bunlar bizim yapımızı değişiyor. Bizim bünyemizde sadece genetik DNA'daki bulunan genomla ilgili özellikler bütünü değiliz. Bizde ayrıyeten bağışıklık sistemimizi geliştiren mikrobiyom dediğimiz bağırsaklarımızdaki değişik mikropların oluşturduğu belli bir bağışıklık sistemini oluşturan yapılar vardır. Yani biz yalnızca genlerimizin toplamından yani genomdan ibaret değiliz.
Mikrobiyom dediğimiz bağırsaklarımızda bağışıklık sistemimizi geliştiren değişik bakterilerle birlikte oluşturulmuş bir yapı var. Onun dışında vücudumuzda virüsler var. Bu virüslerin olması, virüsler sayesinde bir takım özellikleri birbirimizle aktarabiliyoruz. Ya da dünyadaki bütün bu kadar insanın genlerinde bulunan özelliklerin bazılarının hayata geçebilmesi için virüslerin gen transferi dediğimiz işlemlerde rol aldıklarını da biliyoruz. Kısacası bu gen transferi ve epigenetik mekanizmaların bulunması ve bunların iş başında olmaları genlerle ilgili yaratılmış olan o efsanelerin doğru olmadığının en açık kanıtlarından birisi. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim biyolojik, genetik yapımızı oluşturan özellikler yalnızca genlere bağlı ve yalnızca genomumuzla açıklanabilecek bir durum değil. Örneğin epigenom dediğimiz bir yapı var. Mikrobiyom dediğimiz bir yapı var. Virom dediğimiz bir yapı var. Yani bunlar kuşkusuz bunların ayrıntıları biyolojiyle ilgili arkadaşlar bu kavramların ne anlama geldiğini ve bunlarla ilgili konulara internette araştırma yaparak bakabilirler. Dolayısıyla epigenetik mekanizmalar, gen aktarımı mekanizmaları, genetik sürüklenme bu tip kavramlarla birlikte baktığımızda insanın ve diğer bütün canlıların yalnızca DNA'nın belli bölgelerinde bulunan genlerle birlikte bizim davranışlarımızın, hareketlerimizin ve yaşamla ilgili temel faaliyetlerimizin bunlarla belirlendiğini düşünmek büyük bir yanılgıdır. Bizim bütün bu süreçleri karşılıklı diyalektik bir işbirliği içerisinde göz önünde tutmamız gerekiyor. Yani kısacası şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim insanın evrimini anlayabilmemiz için insanın evrimini açıklamakta bir takım indirgemeci özelliklerden uzak durmamız gerekiyor. Her şeyi yalnızca bireysel seçilim ve cinsel seçilime dayalı olarak açıklamak ne kadar yanlışsa, grup seçiliminin önemini ve grup seçilimine bağlı olarak kültürel geleneklerin ve kuralların ve ona bağlı olarak değişik davranışların da insan evriminde ne kadar önemli olduklarını unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla insanın üst bilişsel diğer faaliyetlerinin evrimsel süreçte nasıl ortaya çıktıklarını, yeri geldiğini anlatırken bu konuların akılda tutulması gerekiyor. Her canlının olduğu gibi insanı da basitçe bir takım özelliklerin açıklanmasıyla ve bunların mekanizmalarının ortaya serilmesiyle kolayca açıklanabilecek bir yapı olarak düşünmemek gerekiyor. Tam tersine biyolojik bütün varlıklar, yani bir bitkisinden mikrobuna, virüsünden bakterisine ve arkeelere kadar her biri sonsuz çeşitlilikleri içinde barındıran bir karmaşık bir potansiyeller bütünü olduğunu unutmamamız gerekiyor. Sanırım bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.